Borç batağına düşen oldu. Hayatlar bitti. Neyse bakın, peki 100.000 TL kredi çektim, ödemezsem ne olur? Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlere bankadan 100.000 TL kredi çeken Ahmet Bey'in bu krediyi ödemezse başına neler gelebileceği Bu abinin adı Ahmet mi şimdi? hakkında bir video çekmek istedim. Aslında 100.000 TL krediyi ihtiyaçlarından dolayı çekip bir iş kurmayı düşünüp kurduğu işi de bir şekilde batırmaya başaran Ahmet Usta'nın bu serüveninde neler gelebilir başına? Şöyle bir fikir yürütelim birlikte. 100.000 TL kredi. Ne şartlarda çekti bunu? İpotek verdi mi? Vermedi. Banka ona uzun bir zamandır bireysel kredilerinden dolayı bir güven sağlamıştı. Ve bir kredi derinliği oluştuğundan dolayı kendisine bir fırsat vermişti. Peki bu krediyi ödemezse ne olur? Kendisi SSK'lı bir işte çalışmazsa, üzerine herhangi bir gayrimenkul yoksa ve en önemlisi Çekebiliyor musun ki öyle? Kredi nasıl çekiliyor ya? krediyi ödeyebilecek bir Donuna kadar alırlar. Hapse mi atılıyor acaba? Hapis var mı lan bu işin sonunda? Tezek görüşürüz. maaştan ziyade taşınır taşınmaz bir mala sahip değilse Ahmet Bey'e maalesef hiçbir şey olmaz. Hangi şartlarda olmaz? Evine geldi icra memuru. Şimdi bu dosya 90 gün ödemedi. İcra avukatı dedi ki artık ben evine geleceğim, seni icraya vereceğim. Bu icralık durumundan ziyade seni bitireceğim diye tehdit etti. Bu birinci suçu avukat işledi. Sen 1-0 öndesin şu anda. Bu Bir durumda dakika abi, şu an şey mi anlatıyor? 100.000 lira kredi çekip 100.000 lira kredi nasıl ödenmez? başına şunlar gelebilir. Dosyayı takip eden avukat eve geldiğinde sana taahhüt imzalatmak isteyecek. Peki sen bu taahhütü imzalamazsan başına herhangi bir şey gelir mi? Gelmez. Ne gelecek başına? Yani bu avukat ne kadar ileri gidebilir? Akrabanı arasa suç. Yani seni rencide edemez. Kişisel veriler var. Sağda solda paylaşamaz. Hiçbir şey Oğlum onu yapıyorlar bu arada. O kadar çok eş dost arayan avukat falan var ki, hani böyle kredi borcu olan insanların benim yani hani söylemeyeyim hangi akrabam hangi şeyim. Sürekli aranmıyor mu bu? Hani bir numara arıyor seni. Şu bu orada mı, yanınızda mı falan. Çünkü o kişi telefonunu kapıyor ya da blokluyor numaraları, ama çok fazla telefon geliyor böyle. yapamayacak. Suçmuş o. Ve eli kolu bağlı, seni sadece taahhütü imzalaman için gerekli sıkıştırmaları sağlayacak. Peki bu sıkıştırmalar sonrasında sen ne kadarına boyun eğebileceksin? Ve buna psikolojik olarak ne kadar dayanabileceksin? Psikolojik Aslında sorunun cevabı bu. Sen bu borcu ödemeye niyetin var mı? Aslında her şey bunun üzerinden dönüyor. ne kadar avukata gamsız, karşı o kadar win galiba. Davranışlarınız ve sözleriniz, sözlü taahhütleriniz bu dava sürecince, icra davası süresince büyük bir önem arz eder. Avukat isterse sizi cümle aleme rezil eder algısını lütfen kafanızdan çıkarıp atın. Sen dedin ki ya ben Fuat Bey telefon numaramı değiştirdim. Tamam, değiştirdin. Yeni aldığın telefon numarası da Mehmet Bey'in üzerine. Hiç tanımadığımız birinin üzerine. Avukat sana 3 yıl boyunca hiçbir şekilde ulaşamadı. Adres kaydını da değiştirdin. İkametgahı başka bir yere aldın veya almadın ikametgahı. Seni bulamıyor avukat. Tamam. Ne oluyor biliyor musunuz? Ne oluyor? Banka 3-4 yıl uğraştıktan sonra borcu varlık yönetim şirketine satıyor. What the fuck? 100.000 liralık borcu örnek veriyor 10.000 liraya 5.000 liraya satıyor. Böyle bir şey var mı? Ulan böyle bir şeyin olduğundan haberim yoktu benim lan. Belki daha aşağı satıyordur. Borç satılıyor. 48 milyar TL'lik bir borcu 4 milyar TL'ye varlık yönetim şirketlerine satmışlar. Ne? Bankalar. Hesabını kitabını siz yapın. Bu durumda Sonra o şirketler seni peşliyor. Ne biçim binaydı bu arada bu, evet. Minecraft'ta yapılmış gibi. Minecraft'ta YouTube'a Minecraft Modern House yazınca bu bina çıkıyor. ne satmışlar? Şu an bankayı dolandırıyoruz yanlışlıkla. Burada varlık yönetim şirketine 100.000 lira olarak geçen borcu 30.000 liraya kapatabileceğini biliyor musun?
Peki herhangi Oğlum bir bu abi çok tehlikeli bilgiler anlatıyor. gelire sahip değilsen şayet. End'deki evler var. Enderman'leri satıyorlar. Shulker Box evlerine satıyorlar bunu. İçinde bunun böyle şurada vuruyor seni Shulker Box. Yavaş yavaş çıkıyorsun burada. Öyle bir yere satıyorlar vallahi. İlginç ya. Biliyor musun? Peki herhangi bir gelire sahip değilsen şayet şirketine 100.000 lira olarak Ben geçen alıyorum. Ya sakın ha, kredi çekmeyin bu videodan. borcu 30.000 liraya kapatabileceğini biliyor musun? Oğlum ama ilk başta bak dedi ki hiçbir şeyini ipoteklemediysen falan dedi, anladın mı? Peki Hani- herhangi bir gelire sahip değilsen şayet, bir SSK'lı çalışmıyorsan, bir gayrimenkulün taşınır taşınmaz fark etmez, hiçbir malın mülkün yoksa bankanın bu parayı sizden hiçbir şekilde alamayacağını biliyor musunuz? Ancak şunu unutmamak lazım. Bu söylediğimi bütün bankaları tokatlayın, borçları ödemeyin mantığıyla düşünmenizi kesinlikle istemiyorum. Ben her zaman size ne diyorum? Bankalar bize her zaman lazım. Ev alırken lazım, araba alırken Tamam lazım, abi. çocuğumuzu üniversiteye gönderdiğimizde de lazım, özel okula yazdırdığımızda da lazım. Muruk peki şimdi. Seren 1 2 3 4 5 diyor ki abi yeni geldim kedinlerde bir de moral konuşması yapar mısın? Yaparsın. Moral konuşmam bu. Bir konu vermemişsin, nasıl konuşayım? Bir let's go. Let's go. Yaparsın. Kedi gitti. Tamam vallahi kedi kontentinin primini krallar gibi yaptım yani. Kedi kamerası getirdim. Sevdik ettik. Çok sağlam kedi primi yaptım bence. Bir daha da kedi yok zaten. Yani illaki bize her zaman lazım bu bankalar. Burada sağduyulu olun. O borcu varlık yönetim şirketine düştüğünde en azından ödemeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu yüzden bu videoyu Çok ilginç bir bilgiymiş yalnız hakikaten. Hani borcu varlık yönetime satıyorlar. 100.000 lira çektiğin kredi 30.000 lira oluyor. çekmemin tek amacı şu. Ben bütün bankaları nasıl olsa tokatlarım. Bu saatten sonra benim bankalarla işim olmaz. Peki senin bu saatten sonra bir işe ihtiyacın olmayacak mı? Bir arabaya ihtiyacın olmayacak mı? Bir eve ihtiyacın olmayacak mı? Ömür boyu kirada mı oturacaksın? Hep ele mi muhtaç kalacaksın? Aldığın arabaları hep elin üstüne mi yapacaksın? Kendi üstüne hiçbir şey olmadan ne kadar yaşayabileceksin? Usta vallahi bir sürü dayı, amca, akraba öyle yaşıyor. TR'deki sülalelerin %70'inde hep onun bunun üstünde arabalar, evler var bu arada. The default TR aile yapısı diye öyle yaşıyor zaten. Sen ölsen arkandaki kanuni varisçilerini sıkıştıracaklar. Sen onları da mirasından otomatikman mahrum ediyorsun. Yaşayan insan görünce şaşırıyorsun yani. Ulan adamın evi kendi üstüne, arabası kendi üstüne. Şeyler zaten %80 öyle oluyor. Mesela Ankara'da yaşıyorsun. Araba 34 plaka. Tamam. Onun akrabasının üstüne bu araba. Neden? Senin borcundan kurtulmak için reddi miras yapacak. Reddi miras yaptığında oğlun arkanda sövecek. Ya bunu yapmayın arkadaşlar. İleri görüşlü olun ve borçlarınızı ne olursa olsun ödemeye. Evet, borç bilgisi de aldık. İnanılmaz. Hadi verimli. Orçun Alp, Selim Peters, Kömür'e bak 13 ay. Teşekkür ederim. 1 yıl artı bir için. Son 0.2